Antik çağlarda tıp, insanların doğayı gözlemlemesi, deneyimlerden yararlanması ve inançlarını tedavi süreçlerine dahil etmesiyle şekillenmiştir. Modern tıpla kıyaslandığında oldukça ilkel görünen yöntemler, o dönemdeki bilgi birikimi ve çevresel faktörler düşünüldüğünde hayli ileri ve yaratıcıydı. İnsanlar, hastalıkların nedenini genellikle kötü ruhlar, tanrıların gazabı ya da vücuttaki dengesizlikler olarak açıklıyordu. Bu anlayış doğrultusunda geliştirilen tedavi yöntemleri sadece bedensel hastalıkları değil, ruhsal dengesizlikleri de gidermeye yönelikti. Antik Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Çin ve Hint uygarlıkları kendi bölgelerindeki doğal kaynaklardan ve kültürel inançlardan faydalanarak birbirinden farklı ve ilginç tıbbi uygulamalar geliştirmiştir. Kan alma, antik dünyada en yaygın tedavi yöntemlerinden biriydi. Antik Yunan ve Roma tıbbının temelini oluşturan Hipokrates ve Galen, insan vücudunun 4 temel sıvıdan kan, balgam, sarı safra, kara safra oluştuğuna inanıyordu. Bu sıvılar arasındaki dengenin bozulması hastalıkların nedeni olarak görülüyordu. Kan alma işlemi bu dengenin yeniden sağlanması için kullanılan bir yöntemdi. Ateşi düşürmek, baş ağrısını hafifletmek ve melankoliyi tedavi etmek amacıyla kan alınırdı. Bu işlem ya damarın kesilmesi yoluyla ya da sülüklerin kullanılmasıyla gerçekleştirilirdi. Sülük tedavisi özellikle iltihaplanmalar, dolaşım bozuklukları ve cilt hastalıkları için tercih edilirdi. Antik Mısırlılar, sülüklerin tıbbi faydalarını keşfeden ilk medeniyetlerden biriydi ve birçok yazılı metinde bu yöntemin etkilerinden bahsedilmiştir. Romalılar da sülükleri benzer şekilde kullanarak hastalıkları vücuttan uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Bitkisel tedaviler, antik dünyada tıbbın temel taşlarından biriydi. Her medeniyet, çevresindeki bitkileri hem tedavi hem de koruyucu amaçlarla kullanıyordu. Antik Mısır'da sarımsak ve soğan, bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşünülen temel gıdalardı. Papirüslerde sarımsağın özellikle enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı ve solunum yolu hastalıklarını tedavi ettiği yazılıdır. Bal ve sirke karışımları ise antiseptik özellikleriyle yaraların temizlenmesinde ve enfeksiyonların önlenmesinde kullanılırdı. Papatya, yatıştırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı özellikleriyle öne çıkarken, aloe vera cilt yanıkları ve yaralar için doğal bir merhem olarak kabul edilirdi. Antik Çin'de ginseng, enerji artırıcı ve bağışıklık güçlendirici olarak geniş çapta kullanılırdı. Zencefil ise mide bulantısını ve hazımsızlığı gidermek için tüketilirdi. Hint tıbbında Ayurveda sistemi bitkisel tedavilerin zengin bir yelpazesini sunuyordu. Zerdeçal, antiseptik ve antienflamatuar özellikleriyle cilt hastalıkları ve yaraların tedavisinde kullanılırken, neem ağacı yaprakları enfeksiyonları önlemek için tercih edilirdi. Romalılar lavantayı ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak kullanırken, ada çayı özellikle boğaz enfeksiyonlarında etkili bir çözüm olarak görülüyordu. Cerrahi müdahaleler antik dünyada sınırlı olsa da özellikle savaş yaralanmalarının tedavisinde önemli bir rol oynuyordu. Antik Yunan ve Roma'da cerrahlar basit aletlerle yaraları temizler, enfekte olmuş dokuları çıkarır ve gerekirse uzuvları keserdi. Ameliyat sırasında anestezi olarak hastalara alkol ya da afyon verilirdi. Enfeksiyonları önlemek amacıyla yaralar ateşli metal çubuklarla dağlanırdı. Antik Hindistan'da cerrahi teknikler Ayurveda metinlerinde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Plastik cerrahinin temelleri bu metinlerde atılmıştır ve burun rekonstrüksiyonu gibi estetik müdahaleler yapılmıştır. Antik Mısır'da mumyalama işlemleri sırasında edinilen anatomi bilgisi, cerrahi uygulamaların gelişiminde etkili olmuştur. Antik dünyada hastalıkların tedavisi sadece fiziksel yöntemlerle sınırlı değildi. Ruhsal ve mistik uygulamalar da tedavi süreçlerinin bir parçasıydı. Mezopotamya'da hastalıkların kötü ruhların etkisiyle ortaya çıktığına inanılırdı. Bu nedenle büyücüler ve rahipler hastalar için kötü ruhları kovma ritüelleri düzenlerdi. Mısır'da tanrıça Isis, şifa tanrısı olarak görülüyordu.
ve tapınaklarında adaklar sunulur, dualar edilirdi. Antik Yunan'da ise şifa tanrısı Asklepios'un tapınakları hem fiziksel hem de ruhsal tedavi arayışında olan insanlar tarafından ziyaret edilirdi. Hastalar bu tapınaklarda geceyi geçirir ve rüyalarında Tanrı'nın onlara bir tedavi yöntemi gösterdiğine inanırlardı. Bu rüyalar rahipler tarafından yorumlanır ve hastalara tedavi önerileri sunulurdu. Enerji dengesine dayalı tedaviler özellikle Çin ve Hindistan gibi doğu medeniyetlerinde yaygındı. Çin tıbbında akupunktur, vücuttaki enerji akışını düzenlemek için kullanılan bir yöntemdi. İnce iğneler belirli enerji noktalarına yerleştirilerek ağrının hafifletildiği ve hastalıkların tedavi edildiği düşünülüyordu. Ayrıca masaj ve bitkisel karışımlar enerjiyi dengelemek ve vücudu toksinlerden arındırmak için kullanılırdı. Hindistan'da Ayurveda sistemi bedenin toksinlerden arındırılmasını ve enerjinin dengelenmesini hedeflerdi. Masaj yağları, baharatlar ve bitkisel kürler bu sistemin temel unsurlarıydı. Banyolar da antik dünyada sadece temizlik için değil, tedavi amaçlı olarak da kullanılırdı. Romalılar, hamamların sağlığı koruyucu ve tedavi edici özelliklerine inanırdı. Sıcak ve soğuk su banyoları, kasları gevşetmek, dolaşımı düzenlemek ve bağışıklığı güçlendirmek için kullanılırdı. Yunanlılar ise deniz suyunun tedavi edici özelliklerini keşfetmiş ve yaraların temizlenmesi ya da cilt hastalıklarının giderilmesi için kullanmışlardı. Mısırlılar özellikle firavunlar için lavman ve diğer vücut temizliği yöntemlerini düzenli olarak uygulardı. Hayvanlardan elde edilen ürünler de antik tıpta önemli bir yere sahipti. Antik Çin'de gergedan boynuzunun toz haline getirilerek güç ve dayanıklılığı artırdığına inanılırdı. Yılan zehri, Antik Yunan'da bağışıklığı güçlendirmek ve bazı zehirlenmeleri tedavi etmek için kullanılırdı. Arı zehri ise ağrı kesici ve anti-enflamatuar etkileri nedeniyle tercih edilirdi. Ayrıca kaplumbağa kabuğu ve çeşitli hayvan organları farklı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Sonuç olarak antik dünyanın tedavi yöntemleri insanlığın hastalıklarla mücadele etme çabasını ve doğayı anlama gayretini yansıtır. Doğal unsurların, mistik inançların ve cerrahi müdahalelerin harmanlandığı bu dönem, modern tıbbın temelini oluşturan önemli bilgiler sağlamıştır. Her medeniyetin kendi çevresine ve kültürüne göre şekillendirdiği bu yöntemler, insanın sağlık arayışındaki yaratıcılığını gözler önüne serer. Bugün bilimsel olarak açıklanamayan ya da etkisiz görülen bu uygulamalar, insanlık tarihindeki önemli bir aşamayı temsil etmektedir. Bu tedavi yöntemleri, antik çağın doğayla uyum içinde yaşama anlayışının bir yansımasıdır ve modern tıbbın başlangıç noktalarından biri olarak değerlidir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.